Merhabalar, İran'ın gölge filosu artık sadece petrol taşımıyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Rus radarları ve harp sensörleriyle donatılmış birer deniz kalesine dönüşüyorlar. Bu ittifak denizlerdeki hakimiyet savaşını da artık geri dönülemez bir noktaya taşıyor. Dünyanın en kritik su yollarında haritalar sessizce değil Rus, Çin ve İran işbirliğinde yeniden çiziliyor. İran denizlerde hiç olmadığı kadar agresif bir stratejiye geçerken arkasındaki gizli güç dengeleri neleri değiştiriyor? Bugün Basra Körfezi'ndeki bu çok tehlikeli satranç oyununun perde arkasına ve bilinmeyenlerine bakıyoruz. Rusya'nın İran'a sağladığı gelişmiş kıyı savunma radarları, karıştırma yani jamming sistemleri ve yeni nesil sensör teknolojileri Basra Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği bu dar su yolunda sessiz ama çok güçlü bir dönüşümü tetikliyor. Bu sistemlerin en çarpıcı etkisi ABD donanması ve müttefiklerinin onlarca yıldır bel bağladığı görünmezlik avantajını da çok ciddi bir şekilde sınırlıyor. Düşük gözlemlenebilirlik ya da hiç görünmeme prensibiyle tasarlanan savaş gemileri ve uçakları özel geometri kaplamalar sayesinde radarlara yakalanmaktan kurtulurken Rus yapımı yeni nesil karıştırma sistemleri yalnızca sinyalleri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda yoğun parazit dalgalarıyla düşmanların ekranlarını kör ediyor. Pasif sensörler ise bir geminin yaydığı en ufak elektromanyetik izi dahi yakalayarak stealth teknolojisinin etrafından dolanmayı başarıyor. İşte bu durum Hürmüz Boğazı ve Babül Mendab gibi kritik geçişlerde ABD uçak gemisi gruplarının artık eskisi kadar güvende olmadığı anlamına geliyor. İran'ın elindeki bu sistemler doğrudan bir füze olmasa da caydırıcılığın sadece ateş gücünden ibaret olmadığını ve yeni çağın sistemlerini gösteriyor. Elektronik parazit düşmanın komuta kontrol ağını çökertmeye veya füze rehberliğini yanıltmaya yettiğinde de tabii ki deniz savaşının doğası ve bütün kitabı baştan sona değişiyor. ABD'nin 5. filosu buna karşı EA-18G Growler elektronik saldırı uçaklarını bölgeye yığarak ve gemi sistemlerini de hızla güncelleyerek karşılık verse de bu silahlanma sarmalının ucu çok açık. Teknolojik dönüşümün en somut yansımalarından biri gölge filosu adı verilen ve İran'ın dolaylı kontrolündeki ticari gemilerin oluşturduğu büyük lojistik ağıdır. Hürmüz'den geçen her 10 tankerden neredeyse biri devlet destekli şirketlerce kiralanmakta ve transponder sinyallerini sık sık kapatmaktadır. Bu gölge filo yalnızca yaptırım delme amacını taşımıyor, aynı zamanda küresel enerji koridorunun haritasını tekrar tekrar çiziyor. İran, Yemen'deki Husiler üzerinden Babül Mendab'daki tankerleri hedef alırken bir yandan da Hürmüz'de kendi sahil güvenlik botlarıyla rutin denetim adı altında gemileri durdurup arama yetkisini fiilen kullanıyor. İşte bu yoğun baskı küresel enerji piyasalarında da anında etki görüyor. 2023 sonrası her büyük sürtüşmeden önce Brent petrol fiyatının varil başına 5 ila 10 dolar arasında sıçradığı, sigorta şirketlerinin uyguladığı savaş primi risklerinin ve tabii ki tanker kiralama maliyetlerinin de 2 ve 3 katına çıktığı gözlemlenmişti. İran ise sadece askeri değil, enerji diplomasisini de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyor. Tahran, petrol fiyatlarındaki her yükselişi kendi ihracatını arttırmak için bir fırsata çevirirken, gölge filoyla taşınan ham petrolü Çin ve Hindistan gibi alıcılara %20, %30 indirimli sunuyordu. Batı ambargosunun delinmesinin ötesinde bu durum enerji piyasasındaki iki fiyatlı farklı bir sistemi yaratıyor. Batı'nın ödediği fiyatla gölge alıcıların ödediği fiyat arasındaki makas da gittikçe açılıyor dostlar. Aynı zamanda İran doğalgaz kaynaklarını bir koz olarak masaya vurmaktan çekinmiyor. Türkiye ve Pakistan'a yönelik boru hattı projelerindeki gecikme veya hızlanmalar tamamen Tahran'ın jeopolitik hesaplarına göre ayarlanıyor. Özetle geçersek İran artık bir petrol ihracatçısından çok enerji akışını yöneten bir istikrarsızlaştırıcı aktör haline gelmiş vaziyette. NATO ve Batı ittifakının bu gelişmelere tepkisi başlangıçta diplomatik kınama ve yaptırım paketlerinden ibaretti.
Ancak İran'ın elde ettiği yeni radar ve karıştırma sistemleri karşısında ABD Savunma Bakanlığı bölgedeki varlığını arttırma konusunda çok somut adımlar atmak zorunda kaldı. 2025 itibariyle de Umman Denizi'nde sürekli devreye bulunduran bir uçak gemisi görev gücüne ek olarak Katar'daki El Udeyd hava üssüne elektronik harp kabiliyeti yüksek 6 tane daha F-35 konuşlandırıldı. Tüm bunlarla birlikte ABD'nin elindeki en büyük koz halen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki deniz üsleridir. Ne var ki bu üslerin tamamı İran'ın yeni nesil kıyı savunma radarlarının menzilinin içinde kalıyor. İşte bu noktada Türkiye'nin arabulucu ve stratejik rolü de çok önemli bir şekilde devreye giriyor. Ankara hem NATO üyesi hem de İran'la doğrudan doğruya karşı gelmeyen bir diplomasi yürütme kapasitesine sahip tek bölge ülkesi vaziyetinde. Son 2 yılda Türkiye'nin aracılık ettiği yüksek düzeyli görüşmeler Hürmüz ve Babülmendeb'de gerilimin tırmanmasını engelleyen bazı ön anlaşmalar doğurdu. Örneğin Türk mühendislerin katkı sunduğu bir deniz iletişim protokolü tarafların savaş gemilerinin birbirlerine 90 metreden fazla yaklaşmasını engelleyen bir güvenlik şeridi oluşturdu. Ancak bu arabuluculuk aynı zamanda Ankara'yı çok zor bir ikileme ve dengeye itiyor. Bir yandan NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için ABD'ye boğazlar ve incirliğin kullanımını teklif eden Türkiye, öte yandan İran'la doğalgaz alımını da içeren ticari ilişkilerini kesmek istemiyor haliyle. Tabii ki bu gerilim şu soruyu kaçınılmaz kılıyor. Bu ittifak denizlerdeki hakimiyet savaşını geri dönülemez bir noktaya mı taşıyor? Cevap evete yakın. Çünkü denizlerdeki üstünlük artık sadece daha büyük toplara, hızlı füzeler ya da görünmez gemilere sahip olmak değil. Rusya ve Çin'in İran'a verdiği destekle birlikte bölgede iki farklı teknolojik ekosistem çatışıyor, birbirine giriyor. Batı'nın hassas güdüm ve ağ merkezli harp anlayışı Doğu blokunun dağınık sensör ağları, taşkın saldırı taktikleri ve yüksek güçlü karıştırma sistemleriyle karşı karşıya. İşte bu iki yaklaşım arasında bir uzlaşı olmadıkça Hürmüz'deki her kıçtan kıça geçiş bir savaşın tetikleyicisi olabilir, her an felaket çıkabilir. Kısa vadede bir sıcak çatışma ihtimaline gelince bu ihtimal düşük olmakla birlikte aslında sıfır değil. İran elde ettiği yeni radarlar ve jamming sistemlerini caydırıcılık için kullanıyor, yani bir angajmandan kaçınmak için. Tam da onu mümkün kılacak teknolojilere yatırım yapıyor, ancak caydırıcılık her zaman simetriktir dostlar. ABD'nin elektronik harp üstünlüğü halen devam ediyor, fakat bu üstünlük daha maliyetli ve karmaşık bir hale geldi. Bir uçak gemisini korumak için harcanan elektronik destek ve önleme uçağı sayısı son 2 yılda tam %40 arttı. Bu lojistik olarak sürdürülebilir olsa da bir hata payını elbette yanında getiriyor. Küçük bir yanlış frekans aralığında yapılacak bir karıştırma saldırısı bir muhribin kendini savunmasız hissetmesine neden olabilir ve tetiğin çekilmesine yol açabilir. Böyle bir senaryoda tırmanma riski ve çatışma riski oldukça yüksek. Ne var ki hem Tahran hem de Washington doğrudan bir savaşın bedelinin çok ama çok ağır olacağını biliyor. Dolayısıyla kısa vadede görünen o ki bir dizi gri bölge operasyonu, siber saldırılar, gölge filoyla taciz ve kontrollü tırmanışlar bizi bekliyor. Sıcak bir çatışma ancak bir yanlış hesaplama sonucu ortaya çıkacak gibi görünüyor. Örneğin bir İran karıştırma sisteminin ABD'nin mühimmat rehberlik sinyallerini kesip bir ticari tankeri vurması gibi zincirleme reaksiyon çok korkunç sonuçlara sebep olur. Dostlar, sonuç olarak Rusya ve Çin'in bu teknolojik desteğinin bölgedeki dengeleri tamamen değiştirip değiştirmeyeceği en kritik sorudur. Değiştirme potansiyeli kesinlikle vardır, ancak bu bir gecede olabilecek bir iş değil. Rus yapımı radarlar ABD'nin hava üstünlüğünü zayıflatıyor fakat ortadan kaldırmıyor. Çin'in füze ve sensör teknolojileri daha çok istihbarat ve gözetleme alanında bir fark yaratıyor.
Asıl belirleyici unsur İran'ın bu sistemleri ne kadar etkin kullanabildiği elbette. Bugün devrim muhafızları, deniz kuvvetleri bu sistemlerin sadece %60'ını sahada aktif olarak kullanabilir durumda. Geri kalanı halen eğitim ve entegrasyon aşamasında. Ancak önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu oranın %90'lara çıkması bekleniyor. O zaman belki de tamamen değişen bir dengeyi konuşuyor olacağız. Sizce Rusya ve Çin'in İran'daki denizlerdeki bu teknolojik desteği bölgedeki dengeleri tamamen değiştirebilir mi? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.